kentsel nüfus kırsal nüfusu geçmiş durumda. İlk defa oluyor dünyada bu. Yani 19. yüzyılda nasıl dünyada kırlardan kentlere büyük bir göç oldu, yani kapitalizmin geliştiği ülkelerde ve nasıl bütün kentler dipten tepeye değişti 19. yüzyılda. Benzer bir dönüşümün bu yüzyılın bu zamanında olması bekleneceği anlamına geliyor bu. Peki kentler buna hazır mı? Osmanlı'nın son döneminde İstanbul, yarı sömürge bir başkentti. Kentsel hizmetlerin tümü özel sermayenin elindeydi. Hayatın kalbi Beyoğlu ve civarında atıyordu. İstanbul, banliyö trenleriyle tarihi merkezin dışına doğru yavaşça büyüyordu. Boğaziçi ise zenginlerin sefahat mekanıydı. 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'le sermaye İstanbul'u terk etti. 1929'da dünyada iktisadi kriz başlamıştı. Özel sermaye zayıftı. Sanayileşme devlet eliyle sağlanıyordu. Kamu fabrikaları hızla ülkeye yayılırken demiryolu ağı güçlendirildi. Kısıtlı imkanlara rağmen İstanbul'un toplu ulaşım ağı geliştiriliyordu. Ta ki 1939'da bir Fransız'a kent planı yaptırılana kadar. Henry Prost, fabrikaların Haliç'te yer aldığı, bulvar ve arabalarla dolu bir kent kurguluyordu. Bu plana İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan Amerika Birleşik Devletleri de Marshall yardımlarıyla el verdi. Menderes yıkımlarıyla kentte tramvaylar sökülecek, tarihi kent merkezini yaran otoyollar yapılacaktı. Toprak reformunun Demokrat Parti tarafından rafa kaldırılması ve tarımda makineleşmeyle yoksullaşan köylüler İstanbul'a yığılan sanayinin ucuz iş gücü olacaktı. Sınıflar arası sessiz bir anlaşma yapılmıştı. Ne devlet ne de patronlar işçilere konut yapıyordu. Yerine gecekondu yapmalarına göz yumuluyordu. 1973'te açılan 1. Boğaz Köprüsü ve E5 civarına yerleşen fabrikalar etrafına devasa bir gecekondu nüfusu çekti. Tüketim merakından beslenen orta sınıflar her iki yakada da yeni banliyölere yelken açarken araç trafiği 15 sene içinde 6 kat arttı. Bu arada kentin iş merkezi kuzeye doğru dev bir adım atıyordu. 1970'lerde dünyada yine bir ekonomik kriz vardı. O sırada elinde Latin Amerika modeli diye adlandırılan 24 Ocak kararlarıyla Turgut Özal yurda döndü. 1980 darbesiyle kararlar yürürlüğe girdi. Dünyada da uygulanan bu modele neoliberalizm denecekti. Özelleştirmelerle Cumhuriyet'in birikimleri tek tek satılırken belediye bütçeleri kat be kat arttırıldı. Emekçiler fakirleşiyordu. Özal hükümeti onlara imar aflarıyla apartmanlaşın, orta sınıflaşın dedi.
Böylece Anadolu'dan gelen yeni göçerler, işçi mahallelerinde beliren yeni orta sınıfların kiracısı oldular. Dönemin büyük hediyesi ise 1988'de açılan ve araba medeniyetini perçinleyen ikinci köprüydü. Bu sefer sadece devasa gecekondu mahalleleri belirmedi. Zengin siteleri ve alışveriş merkezleri de ormanları istilaya başladı. Yeni köprü, aynı zamanda ilkinin Mecidiyeköy'e taşıdığı finans merkezine daha da kuzeye sürükledi. 1990'larda dünyada artık yarışan küresel kentler şarkısı söyleniyordu. Neoliberalizm meyvelerini vermiş, gelir uçurumu arttıkça biriken sermaye kent toprağına ve emlak rantına yönelmişti. Yeni emlak balonları şişiriliyordu. Sanayi ucuz iş gücünü sömürmek için kent dışına çıkacak, kent hizmet sektöründe çalışan yığınların toplandığı tüketim mabeti olacaktı. 2000'lerde İstanbul resmen pazarlanmaya başlandı. Özel yetkilerle donatılan TOKİ ve belediyeler boşalan sanayi alanlarını, kamu okulları ve hastanelerini ve emekçi mahallelerini yerli ve yabancı sermayedarlara aktarmaya başladı. Kentin çeperinde yoksulluk adacıklarına itilen emekçiler, üretimden uzaklaşan kentin güvencesiz hizmet işçileri haline getiriliyor. Emlak spekülasyonuna, alışveriş merkezi furyasına ve birbirinin aynı beton yığınlarının inşasına dayalı bu açgözlü vizyon, hem kent merkezini turizm, finans ve kültür kenti iddialarıyla İstanbullulardan koparıyor, hem de kuzey ormanlarının istilasını emlak rantı için elzem kılıyor. Bu istila için yapılacak 3. köprü ve onu takip edecek diğerleriyle İstanbul artık su havzalarından, ormanlardan, ortak alanlarımızdan yoksun, betondan bir ekümenopolise dönüşecek. Ucu olmayan bu tekinsiz şehir sonunda hepimizi yutacak. Bugünün dünyasında küreselleşme sürecinde bir kentin dünya kenti olarak anılmasında kültürel merkez kadar, sanatsal, ticari merkez kadar, finansal merkez olmasında önemli bir unsur olduğunu ifade etmek gerekir. Ama tek başına finansal merkez olmak yeterli değil. Dünya kenti olmak için farklı unsurların bir arada ve uyum içinde ve kentin geleceği için birlikte yaşaması, birlikte çalışması, birlikte üretilmesi için bir platform. Böyle bakınca da İstanbul benim için gerçek bir dünya kenti. İnşa ettiğimiz kongre merkezleriyle, spor tesisleriyle, sanat merkezleriyle bu güzel şehri geleceğe hazırlıyor. Tarihi birikimin üzerinde modern bir gelecek imar ediyoruz. Aynı zamanda İstanbul'u
dünyanın finans merkezi yapmak için de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 1995'te Dünya Bankası'nın bir raporu vardı. Dünya Bankası dedi ki bize, siz en az bir kentinizi ya da 2 kentinizi metropolleştireceksiniz. Çünkü metropoller artık hizmet sektörüne yönelmiş kentlerde hizmet işgücü deposu hem de tüketimin çok rahat örgütlendiği hazır pazar alanları. En büyük servet iş yapma yeteneğidir. Bugün Türkiye hala fırsatlar ülkesi. Eğer işini doğru yaparsan, dürüst yaparsan, dürüst çalışırsan ve azimli çalışırsan yani hedefine ulaşırsın diye düşünüyorum. İstanbul'dan bütün bir Doğu, Akdeniz, Kafkasya, Orta Doğu, Balkanlar kontrol edilebilir. Uluslararası büyük firmaların, çok uluslu şirketlerin bölge karargahları İstanbul'da kurulsun ve onlar İstanbul'dan buraları yönetsinler. İstanbul sadece bir yıllığına Avrupa Kültür Başkenti payesini taşıyacaktır. Ancak var olduğu sürece Avrupa'nın bir kültür merkezi olma payesini hiç kaybetmeyecektir. It's true that what we see in Istanbul is not fundamentally different from other very fast-growing cities, very wealthy cities, which want to become global cities. Very large number of malls, international banks, heavy investments, wealth which is concentrated, Formula One here, golf clubs, marinas. And all this has a cost. It has a cost because it tends to justify a very heavy renewal, and those who build the cities, which is becoming now the center of the city, have to be pushed away by these new forces of capital, these new forces of investments. They are being expulsed forcibly. Şurada komiserler ama Beni götürür müsün? Kimdir bunun görevlisi? Emriniz nerede? Ben burada çadırda oturuyorum. Çocuklarımı okula yolluyorum ben. Sizi yüzünüzden. İnaki yine çadır kurarım ben.
Atmayacaksın, ne atmayacaksın tekrar? Ben yabancı istiyorum sizlere. Ondan başka yerden gidiyorum. Ben Ali Ağaoğlu. Burası İstanbul Ayazma. Burada 3100 konutlu yeni bir yaşam merkezi kuruyoruz. %87'si yeşil alan olacak. İçinde golf sahası bile olacak. Hep hayal ederdim. 10. katta gelin bahçesi olur mu? Yaptım, olacak. Çünkü bu ülkede herkes havuzlu, güzel, kaliteli bir evde oturmayı hak ediyor. Burada havuzlar olacak. Bir tanesi tam 130 metre. Burada meydan var, mağazalar var. Her şey var. Burada bir yaşam var. Burası enerjisini kendi üretecek. Elektriğiniz %20 daha ucuz olacak. Bu yeni projemizde 10 bin lira peşinat veren herkes daire sahibi olacak. İnşaata başladık bile. 10 bin peşin, daire senin. Ayazma aslında Küçükçekmece'de küçük bir yer ama birebir dünyadaki neoliberal politikaların küreselleşme sonucunda sermayenin kenti bir rant alanı olarak görmesinin, arazinin bir meta olarak artık değer kazanmasının bir sonucu da işte burası Ayazma. Zamanla bölgenin olimpiyat stadının yapımıyla değer kazanması, dolayısıyla bu zamana kadar bu kadar gözden uzak, bu kadar altyapı hizmetlerinden uzak, belediyenin elinden uzak, bir muhtarlık bile devletçe verilmeyen bir bölgenin değer kazanması sonucu geldiği nokta burada bulunanların bir göçe tabi tutulması, buradan sürülmesi ve buranın belki bir prestijli konut, her neyse bir şeylere dönüşmesi. Ama sonuçta buradaki insanları hiçe sayarak, kağıt üzerinde bir takım çizimlerle, mimari çizimlerle bir güzelleştirme yapıldığı sanılarak, durumların düzeltildiği sanılarak tam aksine insanları mağdur ederek kentin bölünmesi, paylaşılması.
Her seçim geldiğinde bir hizmet yapıldı. Bir seçimde telefon geldi, bir seçimde elektrik geldi, bir seçimde yol yapıldı, bir seçimde su geldi. Son senede su verildi. Yani proje çözülmüş, her şey tamam, ondan sonra su veriyor. Madem kentsel dönüşüm adın altına alıyorsan, niye bu şebeke, bu hizmeti yapıyorsun, niye su veriyorsun? Seçim malzemesi yaptılar. Bugün baktığınız zaman belediye bir müteahhit konumunda ne yapıyor? TOKİ ile işbirliği yapıyor. Hazırlıyor, TOKİ'ye devrediyor. TOKİ müteahhitlere devrediyor ve satış oluyor. Ama tabii ki bu üzerinden rant kazanılan sadece buradaki araziler değil, buradaki insanların yaşamları üzerinden de bir şeyler dönüştürülüyor. Bu sosyal devletin çöküşü diye tanımlıyorum ben bunu. Bugün eğer bir otobüse bineceksen cebinde 10 kuruş para olması lazım, 1 lira para olması lazım. Paran yoksa otobüse de binemiyorsun. Yani bu dünyanın her yerinde budur. Yani sosyal devlet derken de tabii ki onlara yardımcı olacak, planlama yapacak ama insanların da bir şekilde buna katkı sağlaması lazım. Yani keşke hepsi ödeyebilse, keşke hepsi şey yapabilse ama yani almadan vermek bir tek Allah'a mahsus. Yarın öbür gün bir dairesini burada 750 milyar, 800 milyar satacağım. Bir villa yapacağım 1 trilyon. Bu rant değil mi? Gerçekten de rant. O zaman kardeşim bu insanların hakkını ver. İnsanlar da kendine hiç olmazsa gücü yettiğince ödesin. Biz senden bedava istemiyoruz ki. Tabii ki mağdur olmasın. Ben her zaman onların yanındayım. Ben onların içinden gelen bir insanım. Ama o zaman herkese devletin bunu vermesi lazım. Oradakilere veriyor diye o zaman ben başta ben olmak üzere isyan ederim ona. Yani bu ne eşitlik ilkesine ne anayasa şeyden hiçbirine sığmaz ki yani. Yani böyle keşke devletin imkanı olsa da hepsine bırak şeyini hepsine bedava şey verse, ev verse. Ama yani orada kiracısın şey al. Yani bu suçu teşvik etmek olunur ve eşitlik ve adalet ilkesini de zedeleyen bir şeydir. Mecburen bu insanları ev sahibi de olsa, kiracı da olsa burada oturan salkınlar oraya taşınması lazım. Çünkü orada sosyal konut yapılmış. Bu sosyal konut eğer ben de sosyal insansam, ben de Yeşilkaya sahibiysem ben de hakkım orada vardır. Bu projenin içinde. Bizim anayasamızda barınma hakkının net bir tanımı yok. Bir çıkarsama tanım var. Yani biz anayasadaki işte özel yaşamın gizliliğinden, konut hakkından, çevre ve sağlık hakkından 20, 56 ve 57. maddelerden bir barınma hakkı tanımı çıkartıyoruz. Fakat tam tersine bu haklar barınma hakkından çıkmalı. Çünkü bir barınma yeriniz olacak ki oradan bir eğitime ulaşımınız olsun, sağlığa ulaşımınız olsun. Orada bir çevre hakkınız olsun, sağlıklı bir çevre hakkı olsun. Bundan sonra benim çocuklarım eğitim maalesef görmeyecek. Çünkü 2 senedir 2. 3. yıkımı yaşadık. 2 sene çocuklarım sınıfta kaldılar. Ben 2 tanesini çıkarttım. Tabii çok da mağdur kaldık. İş de yok. Birisi 4. sınıfta, birisi de 7. sınıfta. Çıkartmışım şu anda 300-400 milyon gidip tekstillerde çalışıyorlar. Biz nereden geldik? Doğudan geldik. Eğer doğuda imkanımız olsaydı, fabrikamız olsaydı, iş sahası olsaydı bizim burada ne işimiz vardı? Gelmezdik.
İstanbul'a yerleşmezdik, İzmir'e yerleşmezdik, Ankara'ya yerleşmezdik. Doğru mu yani? Bizim gibi nice insanlar mağdur kalacaklar. Bu kentsel dönüşümde çoğu insan mağdur kalacak, çoğu yoksul kalacak. Belki köye gidemeyecekler, köyde yeri yok ki, arazi yok. Yapsın o zaman doğuya fabrikaları, çekip gidelim. Ben burada niye çalışıyorum? 600 YTL, ben 608 YTL maaş alıyorum. Asgari ücret maaş çalışıyordum. Gidelim köyünde çalışıyorum. 4 tane fabrikam benim yatıyor. Benim kazanımda 4 tane fabrika boş yatıyor. Tütün fabrikası var, şeker fabrikası var, ayçiçek fabrikası var. Yatıyor, boş yatıyor. Hiç çalışmıyor. O zaman yapsın, biz gidip orada çalışalım. Ya bu mağduriyeti niye çekiyoruz? Gerçekten otomotiv sektörünü ve inşaat sektörünü ekonomimizin motor sektörleri haline getirmişsiniz. Üretim yok. Evin senin hayatındır. Hayatın senin. Her köşesi premium ayrıcalıklarla tasarlanan Park Vadi Premium'da hayat. Asla 5 dakika uzaklıktaki konum. Çok çeşitli. Hayallerinizde ne varsa adres Yolda. Ataşehir'de 50.000 kişinin beğenisinden gökyüzü villalarında bahçe keyfi bir tasarım. Otomobil dünyasının geleceğiyle tanışmaya hazır mısınız? Bu özellikle 90'larda başlayan dünya kapitalizmindeki finansallaşma yaratmış olduğu köpük sonuçta 2007-2008 kriziyle büyük bir patlamaya uğradı. Ve bütün bu küreselleşme, küresel kent ve bunun üstünde yükselen dokunun altından sandalye çekildi. Bu da çok hızlı bir şekilde bütün o yapılaşmanın değersizleşmesini kaçınılmaz olarak getirecek gibi görünüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri bu yılın ilk çeyreğinde gayrimenkul satışlarının bir önceki yıla göre %26 oranında azaldığını gösteriyor. Peki konutlar neden satılmıyor? NTV muhabiri Özgür Yılmaz konuyu İstanbul Emlak Müşavirliği Derneği Başkanı'yla değerlendirecek. Bunu şuna bağlayabiliriz. Birincisi işsizlik sayısının yükselişi. İkincisi ekonomideki gerilemeyi biliyorsun, son yıllarda aşırı gerileme var. Vatandaş ileride ödemelerde zorlanacağı düşüncesiyle şu an beklemede. Şu anki verilere göre konut fazlası şu an 400.000'e gelmiş durumda. İstanbul dışındaki konutları da eklediğimiz zaman takribi 600.000, hatta bu yılın 4. çeyreğinde 700.000 civarına geleceği bekleniliyor. Peki son olarak şunu da soralım. Sektörü nasıl bir tablo bekliyor? Bu durumda sektör konut satamıyor, emlak satamıyor. Bence sektörümüzü hayalet şehirler bekliyor. Uluslararası sermayenin kendi ülkelerinde yapamadıkları, kendi koruyucu politikaları ya da demokrasi anlayışları nedeniyle burada çok rahat yapabildikleri mega yatırımların buraya getirildiğini görüyorsunuz. Şu yapılabilir mi? Yani şöyle bir soru sormak istiyorum size. Central Park'a siz bir otel yapabilir misiniz? Hayır. Mümkün değil. Çünkü oradakiler bilir ki o kentin nefes alıp vermesi için gereklidir o alan. Yağmur suyunun
toprakla buluşması için gereklidir. Gitmeseniz, basmasanız da gereklidir. Ama biz parkların altını otopark yapmayı çağdaşlık zannediyoruz. Parsel tamamında toprağı yitirip balkona ağaç dikmeyi ekolojik mimari zannediyoruz. Orman alanlarında bina yapıp oradaki menba sularından yapay göletler yapmayı ve orada 1 santimetre kare toprak bırakmadan 30 santim toprakta tavşan yetiştirmeyi doğal hayat zannediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Gecekondu bölgeleri kötüdür, kakadır, insanca yaşam yeri değildir diye o mahalleleri yıkıyoruz. Onun yerine her tarafı betonlaştıran, insan yaşamına hiç de uygun olmayan Faraday kafesleri inşa ediyoruz. Şimdi bu akıl almaz bir gidiş. Bu gidiş bir krize yol açmasa dahi bu kent en sonunda içinde yaşayanları öldürecek. Hele 3. köprüde yapılırsa, bırakın transit geçişi, İstanbul'dan geçilemeyecektir. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün güzergahı henüz açıklanmadı ancak arsa spekülasyonu başladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan da uyarı geldi. Emlakçılardaki haritalara bakıp arsa almayın, hayal kırıklığına uğrarsınız. Köprü mevcut köprülerimizin kuzeyinde olacak. İstanbul'un Karadeniz'e bağlayan yeşil alanlarını hiçbir şekilde tahrip etmeyecek. Bakan Yıldırım, 3. köprünün yapılıp yapılmaması ile ilgili tartışmalar içinse nostaljide kaldı dedi. Bu bir nostaljinin ötesine gidemez bu tartışma. İstanbul'a 3. köprüde lazım, 1. tünelde lazım, 2. tünelde lazım. Mümkünse ileride başka geçişlerde lazım. İstanbul Boğazı ve köprü denince durum dünyadaki diğer köprülerden, İstanbul'daki diğer köprülerden farklıdır. Çünkü bu herhangi bir ulaşım çözümü değildir. Güzergah konusunda 5 ayrı nokta üzerinde durulmuştu. Ama Sayın Başbakanımızın da hassasiyeti, havzaların etkilenmemesi, orman alanlarının minimum ölçekte veya en az etkilenecek noktada bir yer belirlenmesiydi. Doğrudan doğruya İstanbul'un geleceğiyle ilgili bir karardır. Avrupa'yı Asya'ya bağlayacak karayollarının da adımlarını atıyoruz. Köprüyü savunanlar bu köprünün İstanbul içerisinden geçen tır trafiğini, transit trafiğini alacağını, böylece özellikle 2. köprüde kamyon trafiği azalacağı için bir rahatlama olacağını söylüyorlar. Halbuki 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'yla Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı bir çalışma var. O rapor açık biçimde ortaya şunu koydu. İstanbul'la ilgili olmayan köprülerden geçen transit trafiğin toplam trafik içerisindeki payı ancak %2.85 kadar, yani %3 bile değil. İstanbul dünyadaki diğer metropollerden çok farklı olarak Karadeniz'le Marmara Denizi arasında aşağı yukarı 30 kilometrelik bir şeride sıkışmış bir metropoldür. Uzunca bir süre İstanbul, Marmara'ya paralel o bantın 1/3'ünde yerleşti. 2/3 ise İstanbul'u besleyen doğal bölgelerdi. 1. köprü ve 2. köprü ve onlara bağlı çevre yolları ile 30 kilometrenin 2/3'ü kentleşmiş, kala 1/3'ü kalmış.
O 1/3'ünden de köprü pek o kadar önemli değil. Köprüyü bağlayacak olan bir kuşak yol geçtiği takdirde o 1/3'ü de bir otoyol güzergahı olduğu takdirde kalmayacaktır. Yeni köprü ve çevre yolu bağlantıları sözü ortaya atıldıktan sonra zaten bir takım arsaların el değiştirdiğini, insanların oralarda spekülatif amaçlı alım yaptıklarını biliyoruz. İkinci köprü yapımından sonra bütün tarım ve su alanlarımızda kaçak kentler oluşmaya başladı. Sultanbeyli mesela, koca bir kent böyledir. Çünkü siz kent biliminde bir yere bir yol götürürseniz o yol oraya yerleşmeyi çağırır. Orada vahim olan köprü geçişinden daha önemli oluyor. Su havzalarından geçen akstır. Uçları havzalara girdiği an artık İstanbul büyük bir ekolojik felaketle karşı karşıyadır. Bazıları 3. köprü olayına muhalefet ediyorlar. Bunun da çalışmasını yapıyoruz. Altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü İstanbul'a ne 2 köprü, ne Marmaray, ne de lastikli tüp geçit yetmez. Hem lastikli tüp geçidi yapmayı hedefliyoruz, hem Marmaray zaten temeli atıldı, yapılıyor. 2 köprümüz var, 3. köprüyü de yapacağız ve ulaşımı Anadolu'yla Avrupa arasında rahatlatacağız. Hem 1. Boğaziçi Köprüsü'nde hem de 1988 yılında açılan 2. Boğaziçi Köprüsü'nün aslında kentin demografik yapısına ve mekansal yapısına çok büyük etkileri olmuştur. Örneğin İstanbul'da 1985 ile 90 yılları arasında nüfusun en çok arttığı 2 ilçe var. Biri Kağıthane, biri Ümraniye'dir. Burada bir devasa nüfus artışı vardır. Baktığınız zaman Kağıthane ve Ümraniye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 2 ayağını neredeyse temsil eden 2 önemli ilçedir. Ve bu ilçeler aynı zamanda köprüye en yakın olan ilçeler. Mesela Dudullu, mesela Yenidoğan, mesela Sarıgazi, mesela Çekmeköy, Sultanbeyli. Bütün bunlar aslında 1980'li yılların başında küçük çaplı sanayilerin olduğu küçük köylerdir. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılması ile birlikte bütün bu küçük köylerde yerleşim tetiklenmiştir. İstanbul'a yeni bir köprü yapılacak olursa o zaman bu süreç çok daha fazla ve çok daha hızlı şekilde ilerleyecektir. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle 2 köprünün tıkanma durumuna gelmesi bugüne kadar izlenen otomobile dayalı bir ulaşım politikasından kaynaklanıyor. Yani Boğaz'ın 2 yakası arasında bir toplu taşıma aksı oluşturulmamış. Marmaray projesi yapılıyor. Bittiği zaman günde 600.000 kişi taşıyacak. Daha sonraki yıllarda 1 milyonun üstünde yolculuk
yapılacak bu Marmaray projesi üzerinde. Şimdi böyle bir aks olmadığı için ciddi bir toplu taşıma aksı ve deniz ulaşımı da ne yazık ki Boğaz'ı geçen yolculukların ancak %20'sini karşılıyor. Geri kalan bütün yolculuklar otomobillerle büyük bir kısmı yapılıyor. O zaman tabii tıkanıyor köprüler. Köprüler İstanbul'da gösterdi ki her yeni köprü ya da yol projesi bir süre trafikte bir rahatlık sağlıyor. Yani hız bir miktar artıyor. Yeni kapasiteler yarattığınız için. Bu yaratılan kapasiteler nedeniyle de bu sefer insanlar yolculuk davranışlarını değiştiriyorlar. Daha fazla otomobil kullanmaya başlıyorlar. Ve sisteme yeni kullanıcılar giriyor. Daha önce otomobil trafik tıkalı olduğu için pek fazla kullanmayan insanlar da otomobili kullanmaya başlıyor. Aynı şekilde daha uzun mesafeye yolculuk yapmaya başlıyorlar araçlarıyla. Ve bu tabii bu yaratılan kapasitenin bir kısmını hemen alıp götürüyor. Bir de uzun dönemde başka bir etki var. O da arazi kullanım yapısı değişiyor. Alışveriş merkezleri, konut alanları, ticaret alanları oluşuyor yolun sağladığı olanaklar nedeniyle. Tabii bu da bir trafik yaratıyor. Daha önce boş olan yerler doluyor. Böyle bir kısır döngünün içerisine girildiğinde her yaptığınız ulaşım yapısı bir süre sonra çıkmaz noktaya geliyor kapasite açısından. Bunun içinde en temel şey tabii toplu taşımaya ağırlık vermek. Yani insanların otomobillerini daha az kullanmalarını sağlayacak yaygın bir toplu taşıma sistemi oluşturmak lazım. İstanbul'un bence en önemli sıkıntısı çağdaş metropol kentlerle karşılaştırdığımızda işte Londra, Moskova, Tokyo, New York, Paris gibi kentte yaşayanlara otomobil kullanmadıkları takdirde bir iki aktarmayla herhangi bir A noktasından B noktasına belirli sürelerde gitme seçeneği sunuluyor. Tabii bu da yetmez. Bunun yanında toplu taşıma sisteminin kalitesini arttırırken otomobil kullanımını da azaltacak ek politikaların uygulanması lazım. Nasıl? İşte kent merkezlerine girişlerin paralı hale getirilmesi gibi.
Sayın Aziz Yenay, Küçükçekmece Belediye Başkanımız telefon hattımızda. Sayın Başkanım, orada bir iddia var. Bir vatandaşımızın bir iddiası varmış. Benim kulağıma öyle geldi. Arkadaşlarım söylüyorlar. Evet. Evet. Sayın Aziz Bey bağlantıdaylarsa benim sesimi iyi duysunlar. Ben ev sahibi olduğum halde şu an mağdur durumdayım. Çadırda yaşıyorum. Çoluk çocuğum perişan. Ve artı benim haricimde 10-15 tane ev yine mağdur. Ev sahibi olduğu halde, bırak kiracılığı, ev sahibi olduğu halde bana bu cevabı verebilir mi ki? Ben Peki, herkese aldık. ev verdim, Ayazman tamamıyla boşaldı Tamam, diyor. aldık soruyu. Gelsin gözüyle görsün niye kaç defa başımıza yıktı bu çadırları. Çok özür diliyorum. Dinliyor musunuz? Evet. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Evet. Lütfen bu çocuklar üzerinden kimse siyaset yapmasın, kimse propaganda yapmasın. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bakın çok açık söylüyorum. Ve yanınızda Kasım Bey yanınızda. Gidin kardeşim diyorum. Kiralık daire tutun. Kiranızı ben Sayın Başkanım ne olur ben bunları istemiyorum ne olur. Oralar sizin sahanız. Oralara giremem ben. Siyasetten falan da anlamam. Beni ilgilendirmiyor. Onlar bir yıllığına kiralık daire tuttular. Evet. Ve bir yıl sonra da normal taşınacakları daireyi alacaklar. Ben şunu taahhüt ettim. O bir yıllık kiranızı ben karşılayacağım. Bir yıl sonra da kendi dairenize geçeceksiniz. Bunu taahhüt ettim. Bu da güzel. Gayet güzel bir şey. Ya bence alkışlamak Vallahi lazım yani alkışlamak ya. lazım. Hayır yani. Peki ben buradan İl Milli Eğitim Müdürü'me de Belediye başkanımız bize bir senelik kira verdi, bedeli ödedi. Bir sene sonra dedi, Kayabaşı'nda yapılan ilk konutlarda size hak sahibi yapacağız dedi. Bizim bir senemiz doldu. Bugün buraya Sayın Başkanımızla verdiği sözleri tutacağına hala daha devam eden inancımızla sizlerin eşliğinde görüşmeye geldik. Başkanımızla bugün görüşmeyi pazartesiden itibaren de şartlarımız bizi mecbur bıraktığı için Müjdeyi Belediye binasının kapısında bekleyeceğimizi sizlere duyuruyor. Bugüne kadar bizlere olan desteğinizi belediyenin verdiği sözleri tutması doğrultusunda sizlerce uygun görülecek biçimlerde sürdürmenizi talep ediyoruz. İki Telli Ayazma Kentsel Dönüşüm Alanı mağdur aileleri. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Tamamen çöl akıcı olarak. Hadi görüşürüz. Hayır. B38 kilo, birinci kat 10 nolu daire. Şuraya da burada görünmüyor ama sağlık ocağı yapacağız. TOKİ'nin kontrol binasına gittiğinizde arkada görünen bloklar. 15 milyar peşinet istiyorlar duyduğumuza göre. Bizim de verecek gücümüz yok ona. Gerçekten yok yani. Herkesin 3-5 kişi çalışıyor. O da asgari ücretten çalışıyor. 6-7 tane çocuğu olan var. 10 tane çocuğu olan var. Aileler gerçekten o zaman zaten mağdur olmasaydı 15 milyar daha TOKİ'ye o zaman verirdik. Biz o sıkıntıyı çekmezdik. Çadırlarda da yaşamazdık. B38 yok o değil, onlar değil. O kısım ayrı. O bu tarafta, olsa bu tarafta. 6. bölge burası. 16. bölge karşısı yapılacak, yapılıyor. Yani şey olarak inşaat alanına zaten girmesi yasak. Yani bu kadar. Yani teslimatı falan siz biliyor musunuz onu? Onu biz bilemeyiz. Halkalı, burasını Halkalı bilir. Şimdi Halkalı benim buraya gönderdi.
Ulaşım açısından tamam birkaç dakika fark ediyor ama o sorun değil sonuçta. Yarın bir gün metroda girdiğin zaman rahat oluyorsun. Bana lazım, bana oturacak, rahat olacağım bir yer lazım. Burada rahat olamayız. Ama o kadar küçük niye o kadar yüksek fiyatta veriyor bize? Taksitleri çok. İşte oturup bunu konuşacağız. Arkadaşlarla bunu değerlendireceğiz. O böyle sessizce olmaz. Auf dem Richtfest in Lohbrügge sagte der ehemalige Bausenator und jetzige Bürgermeister Dr. Nevermann: Und hier, meine Damen und Herren, ist wieder einmal ein schönes Beispiel nicht nur der Zusammenarbeit in einer Arbeitsgemeinschaft, sondern auch ein schönes Beispiel lebendigen Städtebaus entstanden. Eigenheime, Geschosswohnungen und Hochhäuser, die miteinander harmonieren. Das Modell der kapitalistischen Akkumulation, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg oder genauer nach dem New Deal in den USA, basierte auf Massenproduktion, Massenkonsum. Dieser Wachstumsmotor funktionierte mehrere Jahrzehnte und hat unter anderem Wohlfahrtsstaaten in Westeuropa ermöglicht. Damit die Arbeitskraft nicht zu teuer wurde, damit sie mit Wohnungen versorgt werden konnte, musste Massenwohnungsbau geschaffen werden. Die Hauptformen des sozialen Wohnungsbaus führten dazu, dass die Wohngebiete in einer Weise von den anderen Lebensinhalten, Freizeit, Arbeit, Konsum, Einkaufen und so weiter getrennt war, wie man das vorher überhaupt noch nicht gekannt hatte. Çok kötü kalitede inşaat yaparak gecekondu sorununu çözemeyiz. Yani gecekondu bir bina sorunu değildir çünkü bir sosyal sorundur. Eğer sorunsa. Aynı sosyal sorunu burada üretmeyeceğini bu modelin nasıl düşünebiliyorsunuz? Spätestens Anfang der 70er Jahre geriet dieses Modell zunehmend in die Kritik, weil es zu inhumanen Wohnverhältnissen führte, weil es keine sozialen Beziehungen mehr erzeugte. Emlak Bankası da kapatıldı, TOKİ'ye devredildi. Arsa ofisi kapatıldı, TOKİ'ye devredildi. 2004 yıllarında bunlar oldu ve TOKİ yasası değiştirildi. TOKİ artık kar eden bir kuruluş haline geldi. Bizim açımızdan en önemli olanı TOKİ'nin plan yapma yetkisine kavuşması. Bir alanı gecekondu bölgesi ilan etme yetkisi verildi. Deprem odaklı kentsel dönüşüm projeleri yapma yetkisi verildi. Dönüşüm projeleri yapma yetkisi verildi. TOKİ şimdi müthiş bir imparatorluk haline geldi. Tekel. What is proposed are tenement buildings, concentrated, far from the source of jobs, isolated, where nothing is being offered to the kids or very little. This model is failed. It was the model which was being built all over the place in OECD countries, and today they are being bogged down because they are not a good solution. So yes, I foresee that within 20 years or even less, this concentration of
Toki buildings will generate a serious social problem for Istanbul. And one day, I think they will be bombed down, as it's happening in many cities today, at a high cost, socially and economically. So the negotiation which have been done so far to be within the system are perfectly leading the people out of the site. So this, in terms of forced evictions, is not necessarily the best approach, because what is obtained is facilitating the removal of people from where the government do not want them anymore. This is Sulukule, this is Ayazma. Ayazma is a free land for Toki. Negotiating relocation is another thing. But as a right, there were people on the site, and today there is nobody. This is the crude reality. I'm very pleased to meet him because I remember how he was living. I remember that we met there. Şimdi şunu söyleyeyim, mesela bizim Ayazma projemizde TOKİ orada 1000 küsür yanılmıyorsam gecekonduyu boşalttı, tahliye etti. Hepsi mutlu. Çok az bir yanılmıyorsam 10-15 kişi civarında bir kişi. Daha fazla, yani mevcutta yetinmeyip daha fazla bir şey ne alabiliriz şeklinde yaklaşan şeyler de oluyor. Neticede yani herkesi mutlu etmek, memnun etmek de mümkün değil. Bence şimdi Bezirgan Bahçe'yi konuşabiliriz. Yani aslında herkes de mutlu değil. Oradan Bezirgan Bahçe neresi? Ayazma'daki gecekonduları yıkılınca TOKİ'nin Bezirganbahçe'de inşa ettiği bu konutlara yerleşen halk yaşam şartlarından şikayetçi. Birleşmiş Milletler temsilcileriyle burada sitenin meydanında bir araya geldi. Site halkı Birleşmiş Milletler temsilcilerine buradaki şikayetlerini anlatıyorlar. Tapulu yerimi 24'e saydı. Bana 41 milyar borç çıktı. Ben tek başımayım. Tek başıma ödeyemiyorum. Gücüm yok. Hiç çalışıyor musun? Hiç kimsem çalışamıyor. Şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Kolesterol, iş bulamıyorum. 3 senem kaldı emekliliğime, çalışamıyorum. Hani bu Avrupa'ya özenmek, Avrupa'ya gitmek nerede kaldı? Fakiri fukara ezerek mi Avrupalı olacak? Buraya dediler ki siz götüreceğiz. Doğal yaşamınız, sağlık yönünde sizi güzel bir yere götürüyoruz. Ondan sonra koydular bizi. Yine bura Ayazma yine iyiydi ablacığım. Yine iyiydi buraya göre. Evet, altyapımı benim altyapım yapmış. Benim barkom burada, altyapım burada. Gidiyor. Kokudan inan ki camımı açamıyorum. By yourself, you are not going to solve many problems. Tek başınıza hiçbir probleminizi çözemezsiniz. But if you get organized, Ama örgütlenirseniz you will resolve this problem and other kids and many problems. bu sorunu da çözersiniz. Çocuklarınızın sorununu ve bir sürü çok sorunu da çözümlersiniz. Küresel kent söyleminin hakim algıdaki yansımalarına baktığımız zaman bu yeni toplumsal ayrışmalara neden olabilecek bir işlev görüyorsa o zaman buna müdahale etmek, buna karşı çıkmak gerekiyor. TOKİ kentleri sınıfsal olarak ayrıştırıyor şu anda. Bu ayrışmış kent geri dönecek ve bu nedenle de bu konutların geleceğine baktığımda
yeniden kentsel dönüşüm projeleri üretilecek buralar için. Varsıllar ve yoksulları birbirinden daha uzaklaştıran, sadece sosyal olarak değil, mekansal olarak da, fiziksel olarak da uzaklaştıran ve birbirlerine temas etmelerini neredeyse olanaksız hale getirecek şekilde uzaklaştıran bir sonuç üretiyorsa bu politikalar, o zaman oturup bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Yani sosyal politikalar üzerine düşünmek gerekiyor. Kapalı sitede, lüks sitede yaşayan bir grubun o kentte yaşayan orta sınıflarla ve alt sınıflarla hiçbir mekanda hiçbir teması olmuyorsa, evde çalıştırdığı insandan bile korkuyorsa, bu ötekini insan olmayan başka bir cins bir yere koymak haline gelir. Bu çok riskli bir şey. Ama bunun tersi de söz konusu. Onun riski bundan daha da yüksektir üstelik. O da şöyledir. Yoksullar da zenginleri başka bir cins olarak görebilirler. O zaman risk çok artar. Bu riskler artıyor zaten bütün dünyada da. Bunu biliyoruz. Ama bunu engelleyici de etnik ve dinsel çatışmalar yoluyla sınıftaki bu ayrışmayı ve çatışmayı başka bir yere çekme politikaları var bütün dünyada. Mesela İstanbul örneğinden baktığımız zaman hani belki en dikkat çekici örnek Sulukule'dir. Sulukule'de yapılmak istenen şey sonuç olarak Sulukulelileri, hayatlarını birkaç kuşaktır orada geçirenleri kentin dışına atacak bir sonuç üretiyorsa orada bir problem var demektir. Bu nereden geliyor? Bu evet büyük ölçüde o küresel kent söyleminden geliyor. Onun arka planında ne var? Küresel aktörlerin sermaye yatırım için arayışları var. Yani mekan arayışları var. Bu nasıl yansıyor oraya? İşte yeni villalar filan ve dolayısıyla yeni sahipler gibi bir şekilde yansıyor. Bu bir problem mi? Evet, bir problem çünkü kent yoksulların da, farklı kültürlerin de orada yaşamasını mümkün kılan bir şeydir. Yani kent budur aslında zaten. Bizim bildiğimiz yani cahil aklımızın aldığı bir şey varsa kentsel dönüşüm dediği bir yer İstanbul'un göbeği olan bir yeri zenginlere peşref çekiyorlar. Bu kadar açık ve net yani bu. Bunu kimse aslında inkar edemez yani. Buradaki fakiri attı. Nereye atıyorsa işte 80 kilometre 40 kilometre ileride bir yere. Nasıl geçinecek o millet? Ben de onların içinden biriyim yani. Nasıl olacak bilmiyoruz. Kaç senedir buradasın yani? Ben 48 yaşındayım. Burada 5 kardeş doğmuş, büyümüş. Atalarımız, dedelerimiz buradan gelmiş yani geçmiş. 252 sene evvel alınmış burası. Tapuda çıkıyor yani burası. Ama ispat edemiyoruz. Devlet de diyor ispat edemediğin için ben senin elinden buraya diye alırım. Ve alıyor da. Bize Taşoluk'tan ev verdiler. Bugün senetimizin 3. günü gelmiş geçmiş. Çalışamıyoruz ki senetimizi ödeyelim. Taşoluk'taki evin seneti var. Günü geçmiş. Geçmişse geçmiş diyorum. Bakalım ne olacak. Kaç lira senetle? 420. Ayda. Ama benim 20 liram yok ki. Burada demir kırıyorum da 5-6 milyon para kazanayım da evimi geçindireyim diye. Ama daha önceden diyeceksin sen hep mi demir kırıyordun? Yok ben sanatkar adamım. Ayakkabıcıyım ben. 35-40 senelik ayakkabıcıyım. Al. Malzemelerim orada. Kendim yapıp kendim satıyorum. Ama ne var ki buranın yıkımı insanlar işte mağdur duruma soktu. İşinden gücünden etti yani. Taşoluk'ta ne yapacaksınız peki? Bilmiyorum ki. Geçiminizi nasıl sağlayacaksınız onu? Hiç bilmiyorum yani. Ben değil oraya giden insanlar da bilmiyor yani. Allah yardımcımız olsun. Yani buradaki milletin oraya gidenlerin Allah yardımcısı olsun. Herkes şimdi merakta. Gariban adam sevilecek tabii ev çıkmış.
O adam affedersin 150 sene çalışsa evi alamaz. Alamaz abi, gerçek şimdi bu. 30 kilometre git, 30 kilometre git, 60 kilometre. Benim işim Taksim'de dönüyor. Dolapdere'de dönüyor, orada Kazandığı dönüyor, 30 milyon falan da yola Kazandım verecek. benim 20-30 lira dediği gibi. Onu da yola ben verecek. de burada metreye gideyim. İşte ben geldim, bakın ben evde oturuyorum ben. Affedersin, evin duvarlarını mı yiyeceğim abi ya? Ben ona en fazla 2 ay öderim kira. 3. ay hükümet derdi kardeşimle dışarı. Gerçek mi? 400 milyon mu abi? 400 de benim evimin masrafı aylık. Ki fazla 800. Hani bu gelir? İstanbul coğrafyası 1980'de ancak 5 milyon nüfusu taşıyabilir diye bir karar üretilmiş. Bugün 15 milyona geldiğimizde artık herkes konuşuyor. Makro ölçekteki planlama kurumlarının yokluğu, yönlendirmelerinin eksikliği, bunu sayan, ölçen, biçen, takip eden kurumların Türkiye'de olmaması sürecinin sonucunda da İstanbul parametrelere baktığımız zaman Cumhuriyet'in 100. yılında 25 milyon asgari bir rakam gösteriyor. Yukarıda da 30 milyon gösteriyor. Ama bu coğrafyanın bunu taşımayacağını hepimiz biliyoruz. Çünkü doğal eşikler aşıldı. Bir küresel kent planlanabilir mi? Belki planlanabilir. Ama bir küresel kent bir ülke bütününden kopartılarak planlanabilir mi? Bence orada zaten problem başlıyor. Çünkü ülkenin genelini planlamadığınız için ve başka gelişme kutuplarına şans tanımadığınız için her şeyden önce göçü önleyemiyorsunuz. Ve göçü önlenememiş bir İstanbul'u ne planlamak ne de göçün getirdiği sorunlarla baş etmek mümkün değil. İstanbul ekolojik sürdürülebilirlik anlamında bütün bölgesinin suyunu tüketti. Yani şimdi İstanbul Düzce'nin Bolu'nun suyunu alıyor. Öbür taraftan İstanbul bütün ıstırancaların sularını alıp gelmiş, ta İğneada'daki lagün göllerine dayanmıştır. Şimdi burada Türkiye'de şehirciliğe karşı bence hakaret düzeyine varmış bir siyasi müdahale vardır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 4000 imar plan tadilatı nasıl yapılabiliyor? Bir yerde diyelim ki 4 kat verilmiş olan bir bina yüksekliği kararına diyor ki o 4 kat denilinceye kadar o plan çalışmasında kim bilir ne araştırmalar yapıldı, ne nüfus projeksiyonları yapıldı, ne yol yoğunlukları yapıldı. Siyasetçi eline kalemi alıp diyor ki bu 4 kat olmaz 10 kat. Esas sorun bence planlamaya bakıştan kaynaklanıyor. Yani yöneticilerin gerçekten yaptıkları plana inandıklarını söylemek pek mümkün değil İstanbul'da ve Türkiye'de bu genelde böyle. Örneğin şu anda İstanbul'un 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı tamamlandı. Burada 3. köprü de yok bu planda. Harem'den girip Kumkapı'dan çıkan karayolu tüneli de yok. Kentin birçok yerinde yapılmakta olan kent içi karayolu tünelleri de yok. Bütün bu projeler planda yok. Ama bir yandan bunlar yapılıyor ve ihaleleri de belirli bir sürece oturdu. Nerede şehircilikten uzaklaşılıyorsa orada insanlar daha fazla para kazanıyorlar.
Örneğin İstanbul'daki son sel olayına baktığımız zaman orada mutlaka planlamanın gereği olarak bölgede yoğun imar faaliyetlerinin olmaması gerektiği yönündeki bütün ikazlar, yani bu bilimin ikazları, bilimin uyarıları, arsa ve arazi rantının yükseltilmesini tek ekonomik hedef olarak gören siyasetçi tarafından reddedilince, inkar edilince orada yapılaşma meydana geldi ve şimdi de sel meydana geldi. Şimdi burada sorulması gereken soru şudur. Acaba demokrasi bilimin inkarı sonucunu bu kadar yaratmalı mıydı? Bir belediye başkanına şunu söylediğimi hatırlıyorum. Sayın Başkan dedim, siz örneğin belediye meclisinizde bizim belediye sınırlarımız içerisinde bundan sonra astım hastalığı şu ilaçla değil de bu ilaçla tedavi edilecektir diye bir karar alabilir misiniz belediye meclisinde? Böyle bir karar almaya yetkiniz, yasal yetkiniz, yeteneğiniz var mıdır? Asla değil. Nasıl böyle bir karar alabiliriz? Affedersiniz ama o zaman şehirciliğin imarı açmayın dediği yeri nasıl imar açıyorsunuz? Sen seçilmiş birisin, eyvallah, saygı duyalım ama seçilmişliğin, yani demokrasiyi bilimi rencide ederek, bilimi çiğneyerek sağa sola rant sağlamak için kullanamazsın. Kullanırsan bunun adı demokrasi olmaz diye bir hukuk terbiyesi, yani genel bir siyasi terbiyeden maalesef yoksunuz. Her baktığımda böyle komşularımın evini görüyorum. Yani şu anda enkazlar düz arazinin orada bile onların evini böyle gözüm önüne geliyor. Benim kendi evim, benim evim, bazen ağaçları böyle gözüm önüne geliyor. Sanki hiç yıkılmamış, ayazmanı öyle görüyorum bazen. Keşke burada çalışmasaydım. Bayağı sorma gidiyor. 24 saat benim dışımda. Neyse gidelim.
Özellikle İstanbul çok yakınından geçen fay hatlarıyla deprem tehdidi altındaki bir şehir. Ben bu işin mutfağından gelen bir insan olarak şunu çok net bir şekilde söylüyorum. İstanbul'daki binaların %70'i maalesef deprem yönünden çok güvensiz binalardan oluşuyor. İstanbul'daki şu anda yaklaşık 3.8 milyon civarında bir konut stoğu var. Bunun %50'sini dediğiniz zaman 2 küsür milyon konutu bizim planlı bir şekilde yıkıp yenilememiz lazım. İstanbul'u hem güvenli binalara hem estetik yönden doğru binalara ve insanların da yaşam kalitelerini daha yukarı taşımamız lazım. Sen 1987 yılında yapmış olduğun binayı depreme dayanıklı değil diye boşalttırmaya çalışıyorsan, birinci derecede deprem bölgesi olan Türkiye'de bu devletin ayıbıdır bir. Yani bunda Toskopar'ın da halkının cebinden ekmek parasından çıkartıp ödediği insanın ne günahı var? Peki devlet olarak bunları yaptın, 20 yıl sonra işte 50 yıl sonra deprem adına yıkmaya çalışıyorsun da bundan sonra yapacağın binaların garantisini nasıl veriyorsun? Nasıl veriyorsun bunu? Nasıl güveneceğiz? Gelin buyurun. Bezirgen Bahçe'de biz CD'ler var elimizde. Kolonun demiri çıkmış 2 yıllık binanın. Bunu da kentsel dönüşüm adı altında yaptınız. İyileştirme yapılmasın denmiyor. Yapılacaksa elbette. Ama oradaki halkı bir yerlere sürmeden, onlarla birlikte, onların konutlarını iyileştirerek. Bizim 50 yıldan beri yaşadığımız çocukluğumuzu, evliliğimizi, aşklarımızı, sevgimizi, dertlerimizi, hüzünlerimizi, cenazelerimizi paylaştığımız mahallemizin dokusuna dokunamazlar. Dokunmamalılar. Ben gökdelenlerde yaşamayı mutluluk olarak saymıyorum. Bizim parayla pulla işimiz yok. Bizim barınma haklarımızı kesinlikle yok etmesine karşıyız, yok edilmesine karşıyız ve bunun karşısına da sonuna kadar duracağız. Kentsel dönüşüm, evet çok geniş kapsamda ele alındığında belki istemeden de olsa bazı canlar yanabiliyor. Ama toplumsal uzlaşı, toplumsal barış, hoşgörü ve ikna metodu denenmeden zorla, kolluk kuvvetlerinin baskısıyla kolay kolay başarılabilecek bir şey değil. Burada yaşamak istiyoruz. Doğduğumuz yerlerde yaşayıp ölmek istiyoruz. Kısacası mahallemizi herhangi bir istikrar uğramasına elimizden geldiği kadar mani olmaya çalışacağız. Gücümüzün yettiği kadar. Çok güzel. Kendi evi lazım. Mutfakta doyumsuz tatlar. Yerli hakemlerden beraber. Bu kadar net işte maçların bekleriz. Al sadece broşürle şeyleri, afişi al, şey götür. Bir zahmet. Parka götürün, sadece afişi açın biz gelene kadar. Hadi canlarım, hadi. Bizim biraz broşürleri vardı burada, ne oldu? Şubat'ın 20'sinde TOKİ bizi çağırdı. Küçükçekmece Belediyesi bizi çağırdı. TOKİ de sizin kuralları çekilecek. Halkalı Toplu Konut İdaresi'nde biz gittik. Şubat'ın 20'sinde gittik. Kuralları çek dedi. Şartlar zaten belli dedi. Sizin maddi durumları ya da imkanları belli dedi. Sizin imkanlarınıza göre biz bu kurayı çektirdik. Ancak 1,5 ay sonra bankada bize gelen bildiri 15.000 lira para peşinat istediler. Taksitleri 350 ile 400 arası
söylediler. Bunları yapabiliyorsanız birin imzanızı atın dedi. Hak sahibini alın dedi. Zaten biz 18 aile 3 sene çadırda yaşamışız. Bu parayı bu ailelere bir sene içinde piyango mu vurdu? Zaten aileler, her aile bir kişi çalışıyor askeri ücretiyle. Bizim gayemiz Ayazma, sadece Ayazma 18 ailenin mağduriyetin giderilmesi değil. Bundan sonraki kentsel dönüşüm olan mahallelerde kiracıları, evsizleri temsil etmektir. Kentlerimizi ayrıştırıp kutuplaştırarak güvensiz kentler inşa etmeye duran ve kent hakkımızı, yani yaşadığımız kenti kendi arzularımıza göre inşa etme ve dönüştürme hakkımızı elimizden almaya çalışan bu gidişata karşı aramızdaki tüm farklılıkları aşarak bundan böyle birlikte duracağımızı beyan etmeye geldik. Evlerimizi yıktıracak mıyız? Hayır! Evlerimizi yıktıracak mıyız? Hayır! İnsan örgütünden zor! İnsanca bir yaşam istiyoruz! Yaşayacağımız bir kent için buradayız. İzin vermeyeceğiz. Köprü yaptırmayacağız sizlere! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Sermaye, defol, Haydarpaşa bizimdir. Şimdi düşen bize, bence herkese, var oldukları yaşam alanlarının gerçekten önemini kavrayıp oraları korumaya çalışmak. Bu toplumun gelir düzeyinin artması evet önemlidir. Ama bu gelirin bu toplumda nasıl dağıtıldığı ondan daha önemlidir. Bu toplumun ne kadar geliştiği birincisiyle değil, ikincisiyle ölçülür. This system simply doesn't work. The cost of it is tremendous for humanity. Bu sadece günümüzün sorunu değil, gelecek kuşakların sorunu, çocuklarımızın, torunlarımızın sorunu. Yani biz giderek onlara daha kötü bir çevre, daha yaşanılamaz kentler bırakmak durumunda kalıyoruz.
mekanları biz yaratıyoruz. Ama sonra o dönüştürdüğümüz mekanlarda bizi yaratıyor. Öyleyse nasıl bir insan olmak istiyorsak nasıl kentler yarattığımıza bakmalıyız. İstanbul'daki ekolojik eşikleri aştınız. Nüfus eşiklerini aştınız. Ekonomik eşikleri aştınız. Nereye gidecek bunun sonu derseniz, Doğan Kuba'nın söylediği şeyi söyleyeceğim size. Kaos. Alo. Her yer ne kadar gri, açmıyor çiçekler, penceremde kuşlar yok.